Zenginlik, taş duvarlar ardında kibri büyütürken, masum bir hayatı sessizce eziyordu. O soğuk gece, Zeynep için sadece bir son değil, yepyeni bir başlangıçtı. Kendi tarlalarında ektikleri nefret, gün gelip tüm bereketlerini kurutacaktı. Merhametsizliğin sonu, yapayalnız kalınan dört duvar arasıdır. İlahi adalet kağıtlarla değil, hayatın kendi elleriyle verilir. Köyün en sarp yamacındaki o büyük taş evde sessiz bir fırtına kopardı her gün. Zeynep, bu eve gelin geldiğinde sadece 22 yaşındaydı. Gözlerinde memleketin o saf, umut dolu ışığı vardı ama Asiye Hanım için o sadece fakir bir kapı kuluydu. Zenginlik, Asiye'nin kalbini taşa çevirmiş, kibri gözlerini kör etmişti. Oğlu Kadir ise annesinin otoritesi altında ezilmiş, iradesiz bir gölgeden farksızdı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlardı Zeynep'in çilesi. Ahırın temizliği, tarlanın çapası, koca evin bitmek bilmeyen işleri. Zeynep kan ter içinde kalırken Asiye sedirde oturur, onu aşağılayan sözler söylerdi. Sefil soyun, bizim bolluğumuza alışamadı, derdi hep. Zeynep susardı, yutkunurdu, kaderine boyun eğerdi. Ancak bir gün dayanılmaz bir yorgunlukla yere yığıldığında Asiye'nin merhametsizliği sınır tanımadı. Zeynep'i o soğuk kış gecesinde merhametsizce kapı dışarı etti. Kadir, annesinin karşısına geçip tek bir kelime dahi edemedi, sadece izledi. Zeynep, üzerinde yıpranmış hırkasıyla karanlık köy yollarında yapayalnız kaldı. O gece kalbindeki tüm bağları kopardı Zeynep. Yüzünü sildi, arkasına bakmadan yürüdü. Komşu kasabada yaşlı bir dokumacının yanına sığındı. Nasırlı elleri bu kez kendi geleceğini dokumak için çalıştı. Yıllar geçti, Zeynep'in dürüstlüğü ve çalışkanlığı ona küçük ama huzurlu bir atölye kazandırdı. O taş evde ise işler Asiye'nin beklediği gibi gitmedi. Merhametsizliği yüzünden tüm ırgatlar, komşular, köylüler onlardan yüz çevirdi. Tarlalar bakımsızlıktan kurudu, bereket o evden tamamen çekildi. Kadir, kibri ve beceriksizliğiyle eldeki tüm malı mülkü yavaş yavaş eritti. Asiye'nin o çok güvendiği serveti ellerinden su gibi akıp gitti. Sonunda Asiye amansız bir hastalığın pençesine düştü. Kadir, beş parasız ve çaresiz kalınca anasını o soğuk taş odada bir başına bırakıp kaçtı. Asiye bir zamanlar Zeynep'i kovduğu o kapıya bakarak titreyen elleriyle bir damla su verecek birini aradı. Yoktu. İlahi adalet ne bir kağıt parçasıyla ne de bir mahkeme salonunda tecelli etmişti. Kendi ektikleri nefret tohumları onları içten içe çürütmüş, kibirleri kendi sonlarını getirmişti. Zeynep ise uzaklarda alnının teriyle kurduğu o sıcak yuvasında huzur içinde çayını yudumluyordu. Hayat en büyük hesabı vicdan terazisinde sessizce kesmişti. Zalimin zulmü gün gelir kendi boynuna dolanan bir ip olur. Kibirle yükselenler merhametsizliğin kuyusunda yalnız başlarına boğulurlar. Alın teriyle kurulan hayatlar fırtınalara karşı daima en sağlam kaledir. Gerçek adalet mahkeme salonlarında değil, vicdanın sessiz mahşerinde görülür. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Hayat er ya da geç herkese hak ettiğini sunar.